Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oklava merdane kullanmadan yapımı çok kolay börek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları, püf noktaları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. Bir tatlı kaşığı şekeri, 1 tatlı kaşığı mayayı ekleyerek maya ve şeker eriyinceye kadar kısacık karıştırıyorum. Evet, şimdi yarım çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve yine kısacık karıştırıyorum. Son olarak kontrollü bir şekilde 5,5 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. Hamuru biraz toparladıktan sonra undan bir miktar ayırdım. Hamuru masanın üzerine alıyorum daha rahat yoğurabilmek için. Siz isterseniz kasede de devam edebilirsiniz. Elimdeki fazlalık hamurları da aldım ve elimi yıkadım. Yapışmaya devam etmemesi için. Ay çok güzel gidiyordum, bozdum. Neyse, yapışmasın diye ellerimi yıkadım. Şimdi undan ihtiyaç hissettikçe azar azar kullanarak yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakika hamur pürüzsüz oluncaya kadar yoğuracağım. İyice yoğurduğum hamuru tekrar kasenin içine aldım. Üzerini streç film ile kapatıyorum. Bir bez ile de kapatabilirsiniz temas etmeyecek şekilde. Ve 1 saat hamurun mayalanması, dinlenmesi için bekletiyorum. Hamuru akşamdan yoğurup dilerseniz bu aşamada üzerini kapatıp buzdolabının alt bölümüne alarak sabah şekillendirip pişirebilirsiniz. Mayalanan hamuru 4 parçaya ayırıyorum ve her parçayı toparlayarak, yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezelerin üzerine bir buzdolabı poşeti ile kapatıyorum. Yine siz bez de kullanabilirsiniz ve 5 dakika kadar bekletiyorum. Bezeleri tekrar dinlendirmemizdeki amaç merdane ve oklava kullanmayacağımız için kısa sürede elimizle kolayca açabilmek için. 70 gram tereyağını erittim. Ilık halde şu an. Bir miktar döküyorum ve hamurun her tarafına bulaşmasını sağladıktan sonra böyle elimle bastırarak hamuru açıyorum. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Merdane, oklava kullanmaya hiç gerek yok. Tek hamurda 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanmış olacağım bu açma bölümünde. Ve hamuru çok büyük açmıyoruz. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açmamız yeterli. Evet, bir tanesini açtım. Diğer 3 hamuru da aynı şekilde tereyağından kullanarak açıyorum. Tereyağının hepsini bu bölümde bitirmeyelim. Aralarına da süreceğiz. Evet, 4 hamuru da elimle açarak hazırladım. Şimdi bir tanesini üzerine tereyağından tekrar dökerek yayıyorum. Ben peynirli olarak hazırlayacağım. İsterseniz kıymalı, patatesli harç ile de yapabilirsiniz. Beyaz peyniri ezdim. Bir miktar doğradığım maydanozu da ilave ederek karıştırdım. Şimdi hamurun üzerine bu karışımdan bir miktar yerleştiriyorum. Diğer 3 hamuru da aynı şekilde aralarına tereyağından sürerek ve peynirli harçtan yerleştirerek üst üste diziyorum.
Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Video ile ilgili, tariflerle ilgili veya kanalımla ilgili görüş ve önerilerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Son hamurun üzerine de tereyağı dökerek yaydım. Peynirli harcı yerleştirdim. Şöyle kenarlarından çekerek hamuru biraz düzeltiyorum. Ve yine tereyağından sürerek hamuru bu şekilde katlıyorum. Az önce hamuru akşamdan yoğurup buzdolabına kaldırarak sabah şekillendirip pişirebileceğinizi söylemiştim. Ya da isterseniz böyle hamuru katladıktan sonra yine aynı şekilde buzdolabına kaldırarak ertesi günü şekillendirmeye devam ederek pişirebilirsiniz. Evet, hamuru katladıktan sonra kalan tereyağını hamurun altına ve üzerine dökerek hamuru yine elimle bastırarak açabildiğim kadar açıyorum. Bu kadar açmam yeterli. İnce olmayacak şekilde açtım. Şimdi hamuru 2 parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Ben Eskişehirliyim, Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, şimdi bu şeritleri şöyle burarak tepsiye yerleştiriyorum. İstediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Tepsiyi tam doldurmak zorunda değil. Eğer tepsileriniz küçükse 2 tane tepsiye de yapabilirsiniz. Ben büyük bir tepsi kullandım. Hepsini aynı şekilde hazırlayarak tepsiye yerleştirdim. Şimdi buzdolabı poşeti ile kapatıyorum üzerlerine. Yine bir bez kullanabilirsiniz ve 10 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayasından sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altları ve üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 35-40 dakika pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Erikler falan büyümüş, erik getireyim biraz bari. Evet, fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi size hemen dokusunu, yumuşaklığını da göstereyim. Yumuşacık, kat kat, gerçekten müthiş bir tarif. Mutlaka deneyin ve denerseniz, tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın. Pişirip soğuttuktan sonra derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz.
Tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.